Efendim, Bülent Çakrak'la tezgaha geldiniz tekrar. 3. bölümdeyiz. 3. bölümde çok şahane bir konuğum var. Kendisi kardeşim diyebileceğim bir insan. Ve yoğun istek üzerine burada. Kırmadı sağ olsun, kırmayacağım. Kim istedi beni ya? Bütün dünya, bütün alem. Bartu Küçük Çağlayan bizimle beraber. Burada alkışlar, kıyametler. Koptu herhalde. Aldı mesela, biliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Öncelikle YouTube'dan kendime el salmak istiyorum. Ne haber Bartu? Yine kendini seyretmek için açmışsın YouTube'u. Kaç yaşındasın? Bartu'yla konuşuyorsun böyle. Kendimle konuşuyorum çünkü kesin seyrederim ben bunu. Güzel. Sen ölünce mesela bakarım. Aa ulan Bülent'le. Sen ne pis bir insan. Yutkunamadım lan. Hani ulan Bülent'le böyle bir anımız vardı falan diye açarım. Vay anasını. Ben çocuklarım seyreder diye daha çok. Ya bunlar zaten seyreder. Evet. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Pislik yapma oğlum. Bir kere insan İyiyim. Çok iyiyim. Peki, çok iyiyim. Türk tiyatrosuyla başlayalım mı? Başlayalım. Girişi Türk tiyatrodan tiyatrosuna girişim. Konservatuardan yani konservatuar yıllarında. Ben seninle ilk anımı anlatayım. Evet. Konservatuar giriş sınavı. Evet. Kapıdan kıvırcık uzun saçlıydın o zaman, evet. Anlamsızca. Evet. Bir daha asla öyle olacağını düşünmüyorum. Hiç bir daha olamadım ya. Böyle sınava hazırlanmış koyunlar gibi bekliyoruz, böyle bir ton insan var, kalabalık oturuyor falan. Sen böyle bir ışınla kapıyı açtın, apla yürüdün geldin, sonra dedin ki oyuncu olacağınıza gidin pazarda limon satın dedin. Evet. Ben de böyle baktım, ne diyor bu ya falan oldum. Sonra o gün bugündür limon ticaretinde acayip. O gün bugündür söylediğin lafı düşünüyorum. Evet. Neyine yaradı? Bu hiçbir şey yaramaz şey, oğlum. Bana da yaramadı çünkü. Sen artistlik yapmışsın, onu zaten sonradan anladım. Çünkü ben de gelen çocuklara artistlik yaptım sonradan. Ama o yıllar işte artistlik adayı olduğumuz için artistlik okulundayız. yapılacak Artistliğin zamanda. okulundasın. Artistliği Başka okulda şansın yapmayacaksın. yok. Nerede yapacaksın Bartu? Kesinlikle. Allah'ını seversen. Evet. Sonra nasıl geçti peki? Senin arkadaşlığın mı? Benimle arkadaşlığına geleceğiz. Benimle arkadaşlığın. Benden çok uzun bir süre kurtulamadın zaten. Evet, senden uzun süre kurtulamadın. Evet. Konservatuarı sen benden daha uzun mu okudun? Kaç sene sürdü senin? Ben kuvvetle muhtemelen senden 4 yıl sonra gelenlerden de daha uzun. Ben 12 sene. Senin 12 sene sürdü evet. mü? Ben senden sonra. Ben daha bak sen çaktım daha ben sana, ben biliyorum. Ben 9 yıl. Tabii. Ben askerlik vardı da evet. Artık yaptık ama hep bitti onlar. Şu anda illegal bir durum yok yani. Aynen. Arkadaki arkadaşlar sessiz olmalarını anlatmaya çalışan bir güruh var orada. Onlara yardımcı olayım. Kebap yapıyorlar arkada ya. Evet. Yemek çalışıyor, dükkan çalışmaya devam ediyor. Dükkan çalışıyor. Çok güzel kokular var bu arada. Evet. Sonra Kenter Tiyatrosu. Konservatuara girdim. Daha konservatuardayız, tamam anladım. Konservatuara girdim. Sen yoktun pek ilk sene. Ben girdiğimde oyunculuk yapıyor muydun? İşim vardı. İşin vardı. İşim vardı. İlk sene nasıl ben yoktum ben? Çalışıyorum. Bir şey. Yoktu. Sen çünkü senin dönüşün benim bir alt sınıfıma denk geldi. Onur Ünsal'ların sınıfına mı girdiydin sen? Yok, ben onlarla okumadım. Sen benim sınıf arkadaşım mı oldun? Benim sınıf arkadaşım olmadın. Senin de üstündür ben. Senin üstün kimdi? Bir örnek ver. Mert Turaklar'ın sınıfında mıydın? Hayır, bir üstü. Umutlarlaydım. Umut'la Mert aynı sınıftaydı ya. O zaman Mert'le de aynı Onlar. sınıfta. Tamam, onlarla okudun evet. Benle de aynı sınıfta oldun. Sen benim altıma da düştün. Yok ulan, o şeylerden kültür derslerinde aynı sınıfa kalmış. Bıraktığım dersler vardı. Onları ya sen ne iğrenç bir insansın. Ben yüzlerce insanla aynı sınıfta oldum ben. Çok ciddi, çok kalabalık dönemleri mezun ettim okuldan. Evet, yani Mehmet Ali Alabarolardan tut. Oradan başladın değil mi sen? Evet. Ben onları asla göremedim. Oralardan tut benim. Oğlum ben biraz sıksam Olgun Şimşek'e yetişirdim. Yetişecek miydin? Ben de şeyler konuşuluyordu. Fırat Tanışlar, Okan Yalabıklar konuşuluyordu. Okanlarla falan dönemim ben. Sen dönemsin. Onlarla dönemim ama sonra biz seninle de Okanlarla dönemiz canım, ne alakası var? Ben dönem olamadım. Kenter Tiyatrosu. Okulda olamadım. Okulda olamadım. Ama sonra Kenter Tiyatrosu. Sonra geldik Kenter Tiyatrosu'na. Biz okurken Kenter Tiyatrosu'na girme lüksüne erişmiş. Son 2 insanız. Evet. Sonra da bir daha almadılar kimseyi nedense. Herhalde Kapılar bilmiyorum. kapandı. Biz okurken alamadılar çünkü ben o kadar kalktı ki ben okula gitmedim. Dönmedim bir daha. Hiç ne bir hocayı dinledim ne bir şey yaptım. Evet, Kenter Tiyatrosu'nda. Oynuyorduk oğlum biz Kenter Tiyatrosu'nda. Aynen, bende de aynı duygu oldu. Patronun tiyatrosunda oynuyorduk yani. Evet, sen ama o zaman 422.000 tane de ödül aldın. Benim çok ödülüm var. Çok ödül. 560 tane. Bazı ödülleri de 2 kere almıştın ben. Evet. Onlar Ben Sadri Alışık ödüllerinde Umut Vadeden
genç oyuncu ödülünü 5 sene arayla 2 kere aldım. Bu dünyada bir ilk temelli. Bunu Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen iyisin. O tahtı kimle paylaştığını söyleyeyim mi sana? Kimle? 44 yaşında Hakan Gerçek aldı. Umut Vadede oyuncu ödülünü. Sadri Alışık ödüllerinde. Hadi be. Sen ne zannediyorsun oğlum? Tabii. Sadri Alışık'ta demek ki umut kavramı bizim düşündüğümüzden daha yaşla Evet. alakalı değil herhalde. Değil. Onlar kimin Umut. umut vaat ettiğine inanıyorlarsa Evet. ve bizim sonra Biz şöyle, ben birazcık daha güzel toparlamak istiyorum. lütfen buyurun. Sen yapamadın çünkü. Tamam evet. Ben okula girdim. Evet. Sen yılan hikayesindeydin. O sene o televizyonlarda çok dizi olmadığı için okulda böyle herkes okulda okuyacak gibi bir hava vardı. Evet. Diziler başladı bir anda. Okuldaki insanlar senin sayende dizilerde oynamaya başladılar. Çünkü küçük roller oluyordu böyle, bir bölümlük. Evet. Hırsız. Hop 3. sınıflardan birini al, o hafta hırsız olsun filan. Sektörü ama bunu Mehmet Ali de böyle yaptı. Yaptı. Benim de yılan hikayesinde oynamamın nedeni Öyle Mehmet Ali oldu. Alavara. Sonra ben okulu 2. sınıftayken bizi Kenter Tiyatrosu'nda bir oyuna çağırdılar. İnişmorlu Yüzbaşı. İnş Morlu Yüzbaşı. Ben orada o kadar iyi oynadım ki 3. oyunda sağ olun, bana çok aşırı iyi bir rol verdiniz. Bir daha da okul hayatım bitti benim. Engin Epileri sağ olsun bizi. Ama çok Engin Kent- Epileri Kenter bizim de Tiyatrosu'na Kenter soktu. Tiyatrolu olmamızın nedeni o gerçekten yani. Evet. Hakikaten de o. Ben hatırlıyorum, bizim evde oturuyorduk, lahmacun yiyorduk. Nedense hatırlıyorum. Engin abi böyle Senin evde oyun çünkü vardı. ya lahmacun ya da tavuk yiyebiliyorduk. Evet. Tavuk yemeği yapıyordum. Evet. Çok iyi tavuk yemeği yapıyordum. Yapardım. ama. Ben Başka bir tavuktan- şey yemezdim ben Evet. çünkü. Şimdi yiyor musun artık? Yiyorum. Yiyorsun gördüm. Kenter Tiyatrosu'nda yıllarca beraber çalıştık. Yıllarca Biraz. beraber çalıştık. Aynen. İnişmorlu Yüzbaşı çok tatlıydı. Süper oldu gerçekten. Evet. Bizim yani aslında çekirdek kadronun oturmasına neden ama ondan sonrasında da bir önceki bölümde Cengiz abi konuğumdu. Evet, o anlatmış. Şeyi Ya konuştuk. mükemmel falan. Böyle Evet. öyle konuşmuş. Ya sen hakikaten iğrenç bir insansın ya. Ben Cengiz abi benden kurtulamadı. Biz beraber Evet, dizi biliyorum. çekiyoruz. Cengiz abi hiçbirimizden dönemsel olarak kurtulamıyor zaten. Ben diyorum ki ben senin Türkiye'deki ilk arkadaşınım, bana Evet. ona göre doğru düzgün davranacaksın. Aynı şeyi yapıyor. Programda anlattı. Oğlum şaka yapıyordunuz. Anlamıyordum ki ben diye. Evet doğru. Ben de seyredince hatırladım. Aynen ya. Sonra kumarbazın seçimi. Rahmetli Cüneyt abi. Evet. Köksal abimiz. Aslan gibi o. Daha Müthiş. sağ. Mesela Köksal abi bana hiç ölmeyecekmiş gibi geliyor. Öyle olacak. O Cüneyt harika abi biri. gibi. İnşallah evet. Evet. Ondan sonra. Sonra gene biz. Kumarbazda da bizim seninle oda arkadaşlıklarımız başlıyor aslında. Turnelerde. Doğru. Turnelerde. Okan'la Engin. Emkan'la Engin, biz senden- Bartu ile Bülent. Ben senden çok çektim. Kim kimden çekti lan? Ben de. Bütün herkes senden çekti oğlum. Doğru, O doğru. zaman da fırlamaydın. Evet. Hemen ben de bunu açık etmek istiyorum. Benim çünkü hatırımda kalan en önemli anılarımızdan biri. Otel odasına girilir. Odalar alınır. Bu hayvan odaya girip hemen çantayı, montunu falan atıp koş 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 deyip biz Okan'la Engin'in odasına giderdik ki çünkü bira içiliyor, sigara içiliyor, bilmem ne yapıyor. Onların odası Rezil koksun, olsun. rezil olsun diye. Biz gece tertemiz odaya gider yatardık. Ben hala Oradan- Büyük Ev Abluka'da da bunu yapıyorum. Yapıyor musun? Yapıyorum. Siz Turnede. hala mesela bir arada kalıyor musunuz abi? Hayır da yani bir odada toplanacaksa o benim odam olmasını istiyorum hep. Anladım. Ama solist de sensin. Senin odanda toplanılmasın. Yok yani sonuçta Yok oğlum o havayı bence şey yap. Biz de mesela şimdi gidiyoruz 39'la turnelere. hepiniz ayrı odalarda oturarsınız. Herhalde artık bu saatten sonra ben... Eskiden biz beraber oda paylaşmak zorundaydık. Evet. Ben mesela seninle ilgili anılarımdan bir tanesi benim üstüme silah sıkmam. Bunu böyle aldı. Bunu böyle anlatınca çok çirkin oluyor. Hayır, yalnız. kuru sıkı silahlar vardı oyunda. Evet. Müşfik Hoca gelmişti bir oyuna da sen beni kovalarken üstüne silah sıktın, yakalandık, Yıldız Hoca falan, böyle bir saçma sapan bir anı hatırlıyorum. Evet. Sonra Kızdırmışımdır ben seni. İnişmorlu Yüzbaşı'da da Müşfik Hoca kediye atmıştı. Hatırlıyor musun oyundan önce dışarı? Oyunda buradan selam. Selam arkadaşlar. Biz bir tane oğlum anı anlatan tiyatroculardan Olduk hakikaten. Tamam çıkıyorum buradan hemen. Tamam peki çık. Şimdi en merak ettiğim alan, çünkü buradan biraz konudan konuya atlıyormuşum gibi olacak. Oyunculuk yine konuşacağız ama şimdi çok keyifli bir tarafı var hayatının, müzisyenlik tarafım var. Yani Büyük Ev Abluka'da var. Evet. Yani diyeceğim bir durum yok orada. Artistlik yapma yani. O burada bayağı olaysınız Evet, gerçekten. mükemmeliz. Ama bu senin kesinlikle öylesiniz. Bu senin geçmişinden de gelen bir hal ama sen 1000 yıldır bildik bileli müzikle ilgilenen, buna
Evet, acayip evet. zaman ayırmış birisin yani. Evet. Bununla ilgili ne söyleyeceksin abi? Büyük Ev Abluka'da hayalindeki yer mi? Orada mı yani? Evet oradan orası iyi ya. O konuşmaya bile gerek yok. Müthiş yani. Cem Yılmaz'la beraber. Hayal edebileceğim Cem Yılmazer. Evet. Bütün neredeyse çocukluk arkadaşlarım ve üniversite dönemindeki arkadaşlarımın siz hariç, oyuncular hariç olan bütün hepsinin Evet. toplandığı bir yer. Ama biz müzikte o kadar başarılı olamadık zaten. Biz de şimdi Bir ara hepimizin evinde klarnet vardı. Vardı, evet. Neden vardı? Hüsnü şenlendirici sağ olsun. O ara patladıydı o. Evet. Hepimizde klarnet Evet, vardı gerçekten. Bana da Oğlum ben Okan hep bir Yalabık müzik, almıştı. ya bir müzik aletine heves ettim ama yok bende o sabahat etme hali yok ya. Ya Benden olmadı Ben yani. de çok iyi değilim de ben peşini bırakmadım. Sen nasıl lan daha iyi değilsin? Okan bir coştu. Evet. Evinin çatısı stüdyo herifin artık albüm Tabii. kaydeder bir halde falan. Evet biz yani son albümümüzü Okan Yalabık olmasa yapamazdık bence. Öyle mi diyorsun? O kadar önemli bizim için. Enteresan bir herif o da hakikaten. Tam böyle ihtiyaç anında camı kırınız Aynen öyle. bir adam. Şeyde peki ilk Büyük Ev Abluka'da ismi bir yana yani başarısı zaten tartışmaya açık değil. Ama ondan öncesinde kurduğun gruplar İya diye bir grup mu var abi? Evet var. Onu ben bilmiyordum Sen mesela. onu bilmezsin ama ben Şeyi, ortaokulda. böyle mi telaffuz ediliyor? Iıaa! İya! Benim grup isimleri hiç doğru düzgün isimli grubum olmamış. 3 korner bir penaltı. 3 korner bir penaltı. Iıaa! 365 günde 24 saat diye bir tane grubum varmış. Yerden Yüksek diye bir grubum vardı. Yerden yükseği biliyoruz. Yerden Yerden yüksek, yüksek o zaman herkesin ben çok okuldaydım. bildiği bir şey. Falan filan sonra Büyük Ev Abluka'da. Kalabalık konserler, Çok. olaylar, yurt dışı. Yurt dışı da. Nerelere gidiyor? Brezilya'ya bile gittik. Yakın zamanda var mı konser? Abi, Buradan Berlin'de. Yakın zamanda ya var işte bunlar biliyor var. Bunu konuşmamıza gerek bile yok. gerek yok. Onlar hallederler diyorsun. Evet. Hay havana sıçayım. Şey gibi 24 Mersin'deyiz. 36 Tekirdağ. Tamam. Sabah Tümer programı. Yiğidolar çevirme. geliyoruz falan gibi bir kafa yok yani. Yiğidolar ya. Dadaşlar hey. Tamam abi sinema. Sinemam sinemam ya. Burada hep böyle Kelebeklerde sükse yaptık. midem düğümlendi. Çok iyi. Tavuklar Patlıyor. falan. Ben tavuk bir de yetiştiriyorum. Şu anda tavuklarım var benim. Gerçekten mi? Evet. Yemin ediyorum oğlan gidiyor tavukları yem atıyor falan. Bahçede bir köşe kümes yaptım kendime. Ben onları yaptığım Yiyor ara musunuz? sıra- Hayır, Tavuk yumurtalarını zaten yiyoruz. yemek üzere yapılmıyor. Ha. Yumurta yiyoruz. Yumurtalarını yiyoruz tabii. Ben onları o kümesi falan kurduğum döneme denk geliyor filmi izlemem. Orada onlar patlayınca her sabah gittiğimde tavuklar patlayacakmış hissi var. Çok iyi film. İyi film, çok iyi. Yönetmen de çok Çok iyi. iyi ya, evet. Benim çok iyi bir zamanıma denk geldi o. Yani kötü bir zamanıma denk geldi, her şeyi iyiye çevirdi falan benim için diyebilirim. Ama kötü işin yok ya Bartu. Her işte bir şekilde Yani her işin iyisi kötüsü var ya. Ama iyi evet. orada da Yıldızlar Karması gibi bir kadro. Sonra da Bartu Küçük Çağlayan. evet. Ne? Bartu Küçük Çağlayan Ee, ve Bartu Küçük Çağlayan aynı Tolga zamanda. Karaçelik'le tanıştım ben. O Evet. çok iyi oldu. Evet, oraya da O geleceğiz. filmden önce ben oyunculukla alakalı bir umutsuzluğa düşmüştüm. Sonra filmi çekmem, oyunculukla ilgili umutlanmamı asla sağlamadı ama Tolga'yla tanışmak çok iyi oldu. Siyah eldivenlerinden vereyim mi sana? Bana anısı Sanat bende büyük. yapacağız çünkü. Eyvallah. Anısı bende büyük dedi ya. Çok cılkını çıkarmadan anlatabilirsin anılarını. Eee, bunlar çok iyi ya. Evde kullanmak için de çok Evet. kullanışlılar. Cengiz abinin de şöyle bir planı var. Bunlara da başka bir şey yapacakmışız gibi oluyor şimdi falan dedi. O bıyıklarıyla. Salatamızı kendimiz hazırlıyoruz. Tamam. Kebabımızdan önce. Soğan ben sevmiyorum. Soğan hiçbir şekilde mi sevmiyorsun? O zaman ben de yemeyeyim. Belki öpüşürüz falan. Olabilir. Koklayayım sana. Sevmiyorum soğanı gerek yok şu an ya böyle şey Soğan- falan diye böyle altın kelebek aleyhine tilki şekli olmasın. Arkadaşlar. Oğlum onu bugün gördüm ya. Ya kıyamam yazık. Yazık değil de ne güzel duygularını yaşamaktan çekinmeyen bir genç insan diye. Evet evet. Çok başarılı, çok yetenekli ve çok biri. Ee, Evet evet. evet Bülent. Evet. Senin İniş bana morlu yüzbaşı. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Ya da benimle sormamı istediğin bir şey var mı?
Ben bir ara ne zaman başım belaya girse seni arardım. Bülent arabama hırsız girdi falan. Ne yapayım oğlum falan gibi telefonlar var. Hala araba kullanamıyor musun peki? Yeniden döndüm arabaya. Döndün mü? Kullanıyor musun artık? Yeni başladım. 2012'de evime hırsız girdi. Ehliyetimi falan çaldı. Sonra ehliyetim çalınınca ben arabamı sattım. Tamam. Doğru, mantıklı. Çok akıllısın. Çünkü Evet. çok zeki olduğunu Evet. hepimiz biliyoruz. Evet. Sonra bu ay yeniden ehliyeti çıkarttım. Artık kaç sene sonra bilmiyorum. Ha. Araba Şimdi araba kullanıyorum. Peki hala aynı araba mı? Değildir. Değil artık. O arabayı yok. sattım dedin zaten. Sat. Salakça bir soruydu. Evet. Senin o zaman araba alman Ben- bana çok yaramıştı. Bana araba almışsın gibi olmuştu. Neden öyle oldu? Sevgilin gibiydim. Hep ben kullanıyorum arabayı. Oğlum çünkü babam bana ehliyetim yokken zorla araba aldı ki ben ehliyet alayım diye. Sen de araba kullanmayı bana öğretmiştin. Evet. Aslında Mehmet Kamil öğretmişti Doğru, sana Mehmet araba Kamil kullanmayı öğretmişti da. ama sen bana şey yapmıştın bir gün, ben hatırlıyorum. Arabaya bindik, ben araba kullanmayı tam bilmiyorum, böyle yürü gidiyoruz falan dedin. Nereye falan derken köprüdeydik. Köprü. Yuh. Ama araba kullanmak öyle öğrenilir oğlum. Vallahi öyleymiş, Ben doğru. mesela küçükken gemiye yüzmeyi de beni denize atıp öğretmişlerdi. çok acımasız gelebilir ama öyle valla. Attılar denize, ben yüzmeye başladım. Senin dediğin, o gün verdiğin bir öğütü ben asla unutmuyorum. Freninin tanı. Frenini tanı. Frenini tanı tabii. Ne kısa... O hayatta da işine yarıyor. Bak, duracağın yeri bileceksin. Aynen ya. Bazen bilmediğimiz oldu ama şimdi artık Bilal. yaş kemale erdi. Biliyoruz bir parça. Şimdi şu arada domates arası vermişken küçük bir kısa bir zaman ayırdığımız bir bölümümüz var. Sen siyahlar içinde duygusal bir şekilde konuşacaksın. Evet. O bölüm var. O videoyu izleteceğiz sana. Tamam. Ufuk Engel Tanımaz diye bir arkadaşımız var. Evet. 99 depreminde iki bacağını Evet. kaybetmiş bir kardeşimiz ve bununla ilgili de hayattan vazgeçmemiş. Çok acayip hareketler, acayip işler yapan biri. Müthiş. Şimdi 2 Onu dakika seyredeceğiz. ona bir vakit ayıracağız. Ondan sonra geri dönüyoruz. Hayatın çok kritik bir işleyişi vardır. Eğer ona sahipseniz ilerlemek için her yolu denemelisiniz. Size çelme takıp düştüğünüzde bile ayağa kalkıp hemen toparlanmalı. Başa döndüğünüzde azminizi korumalı ve daha derine dalmalısınız. Engelleri yok sayan, engel tanımayan bir özel insandan bahsedeceğim. Ufuk Koçak. Çoğu insanın yaşamayı hayal ettiği bir hayatı yaşıyor. Dağlara kayalara tırmanıyor. Sörf yapıyor. Doğayı keşfediyor. Daha önce kendine ait olan rekorları kırmaya devam ediyor. Daha şimdiden adını tarihe yazdıran biri o. Ufuk'un Marmara depreminde göçük altında kalarak hem bütün yakınlarını hem de iki bacağını kaybettiği hikayesinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bu Ufuk'un hayata verdiği değerlerden daha önemli bir hikaye değil. Çünkü bu Ufuk'un hayata kazandırdığı insanlardan daha önemli bir hikaye değil. Bilinçlendirmeye çalıştığı insanlardan, yüreklendirmeye çalıştığı çocuklardan, ilham olmaya çalıştığı yüzlerce binlerce hayattan önemli değil. Önünüze bir engel çıktığında daha fazla zıplamalısınız diyor Ufuk. Zıplamanın, yükselmenin, önünüze bir engel çıktığında onu aşmanın bir yolunu bulmalısınız. Hayata anlam katmalısınız. Nefes almak değildir sadece hayat. Kalbi yerinden fırlarcasına attıracak bir heyecan olmadan, doğanın tadına varmadan, yaşayan her şeyi tüm zerrelerine kadar hissetmeden hayatı yaşadım diyemezsin. Ve Ufuk gibi niceleri hayatı bu denli dibine kadar yaşıyorsa ve hatta dünya rekorları kırıyorsa hiçbir şey hayata bahane olamaz. Hayatı seyretmek ya da yaşamak sizin seçiminiz diyor Ufuk Koçak. Kendi hikayesini kendi gibi hayata karşı inancı olan insanlar için yazıyor. Ve bu hikaye, bu roman, bu destan bir canın içinde inanç oldukça yazılmaya devam edecek. Eyvallah. Gördüğünüz üzere Ufuk'la ilgili. Engel tanımadığı çok açık. Değil mi? Evet. Seni bir fırsat olursa tanıştırırım da Ben ondan. zaten yani tanıyormuşum. Evet. Şimdi, görünce daha... Bilmeyen yok gerçekten Evet. onu. Çünkü hiç vazgeçmiyor gerçekten. Acayip çalışkan, inanılmaz bir herif. Şimdi asıl can alıcı bölüme geliyorum. Benimle ilgili, çünkü burayla ilgili çok uzun konuşacakmışım gibi geliyor bana. Bartu ben. Evet. Biz Bartu'yu tanıyoruz tabii ki. Benle asla alakası yok dizinin. Evet, onu zaten söyleyeceğim. İnsanları niye kandırıyorsun? Benim derdim o. Yani sen Bartu ben diye dizi yapıyorsun. Sanırlar ki sen olsun. Ya şaka bir yana da çok güzel iş olmuş. Güzel oldu. Evet, Büyük bence de. gıpta ettim. Gerçekten çok kıskandım. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. 2 çocuğum var. Onların üzerine söylüyorum. Çok kıskandım, çok beğendim. Yaşasın, çok güzel.
Yatakta karımla kavga ettik senin yüzünden bir akşam. Çünkü Blue TV'de Bunu biraz anlatman lazım. Anlatacağım. Zaten o yüzden bak tükürük kaçtı boğazıma ne dedim diye. Yatakta bilgisayarda kulaklıkla seyrediyorum. Kız da uyuyor sabah işe gidecek bilmem ne yapacak. Evet, o gerginlik Şimdi çok komik bir an olduğu zaman şimdi şöyle salak bir gülme oluyor anladın mı? O yatakta böyle nefesini de tutup yutkunamayıp bir şey oluyor. En sonunda kız dönüp ne oluyor dedi ya nedir yani falan. Ama uykudan uyanmış birine ya Bartın'a dizi yapmış acayip de komik diyemiyorsun anladın mı? Tamam çok pardon falan ama işte çok gergindi ertesi sabah. Sonra hallettim. Sonra şey yaptık. Konuştuk çözdük. Aramızda bir sorun yok şimdi bununla ilgili. Ama dizi çok iyi abi. Nereden çıktı nasıl oldu nasıl bitti mesela? Valla dizi nereden çıktı? Abi yani bir şey yazmam gerekiyordu benim. Hı. Bir şey yazıp oynamam gerekiyordu. Bunu kendime ispatlamam gerekiyordu. Onu yaptım herhalde. Peki yönetmenle zaten Kelebekler'de tanıştınız Tanıştık. ve o işi de beraber yapmaya başladınız doğal olarak. Ya ben bu fikri Tolga Kelebekler filandan önce zaten böyle artık bir çıkış yolu, bir kurtuluş arıyordum. Oyunculukla filan ilgili olan dedim dur ben çünkü albüm yapıyorduk biz o sene. 2 sene falan sürdü albüm. Ben de hiç televizyon yapmadım o ara bir şey yani oyunculuk yapmadım hiç. Şarkı yazıyorum falan filan bir şeyler. Sonra da dedim ki lan yani bir dizi yapayım ya filan çünkü işlerde birazcık böyle sanki internette Türkiye'de dizi yapılabilir ya gibi hissettiğim bir yere gelmişti. Blue TV bunun için iyi de bir mecra. İyi ben de oldu. Anadolu Postası'nda Evet çalıştım. çalıştım. Ben doğru çok biliyorum. seviyorum o kanalı Evet. bir tarafıyla da aslında. Yani ben zaten Masum'u yaptık biz onlarla ilk. Evet. Berkun O da sayesinde. çok acayipmiş ya. Zaten ondan sonra böyle bir şey olmuştum. Ama yani kendime de inanmıyordum ha. Böyle Nasıl? Bu diziyle ilgili mi? hayır yani böyle bir dizi yazarım ve o bir şey olur filan gibi bir hayalim yoktu. Çok tutmuşuz kendimizi. Bende de vardı o. Ben Evet. de şimdi oyun yazdım, oyun oynuyoruz falan. Özgüvenim değişik oturdu yerine. Ben de hiç mesela böyle şeyler yapabilecekmişim gibi gelmezdi çok Evet. uzun süre. Yani keşke daha önce yapsaymışım Aynen. ya. Oluyor mu? Büyüyoruz diye mi acaba? Her şeyin zamanı Hayır mı var? ama bir yandan Ne o? şeyin de etkisi var. Ben internetteki Avrupa'da Amerika'daki örnekleri birazcık sıkı takip ederim yani. İnternetteki tezgah devam ediyor. Onları seyrettikçe böyle insan şey oluyor. Ulan burada da böyle şeyler olsa ya falan diye hayal kurma şeyi hep vardı da. Devam edecek misiniz? Devam Ee, edecek mi yani? Ne diyorsun? Nasıl görüyorsun? Ona bir şey diyemiyorum şu anda. Neden? Devam ederse benim bir fikrim var. Ha. Tabii, ya tabii. Sarp Apak'ın mükemmel bir fikri var. Neymiş? Bartu o kadar ünlü olsun ki dizinin adı Bartu Bey olsun diyor. Çok güzelmiş lan. Benimki o kadar bu kadar iyi değil o yüzden söylemeyeceğim. Ben diyecektim ki hani bir tane otele dönersin sen biz hala oradayız Engin Okan ben. Siz orada kalmışsınız. Evet. Sizin tiyatronuzun adı ne oluşumunuzun? Müşterek. Müşterek tiyatro. Aa çok güzel Evet. bir isim. Müşterek tiyatro değil ya sadece müşterek. Ha tamam. Grup Büyük Ev Abluka'da falan Ben gibi. gibi O aynen. sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Aynen. Ama biz de mesela sizin kadar rockstar gibiyiz ha. Onu da sana söyleyeyim. Çok Asla. tevazu sahibi olamayacağım yani. Asla öyle olduğunuzu düşünmüyorum. Tiyatrocularla müzisyenler arasında çok büyük fark var. Çünkü ben Var tabii. biliyorum. Var tabii. Biliyorum. Yani konserden çıkmış bir insanla tiyatrodan çıkmış bir insanın sahnedeki insanlara verdiği tepkiler çok aynı değil Bülent'ciğim. Üzgünüm. Zaten ama bizim mesela tepkilerimiz de matine soireye göre değişiyor. Oyun sert biraz. Doğru Matine biliyorum. soireden oyunu. sonra bizim de tepkilerimiz değişebiliyor. Ama sen şimdi ezdin mi lan bizi? Ezdim. Ha? Ezdim abi tiyatro oynaması falan çok İnsanı iyi. insana. Yani dizimde İnsan. tiyatroya da birkaç laf ettim. Sen dizimin hepsini seyrettin mi? Doğru Seyrettim. söyle. 10 bölümün hepsini seyrettim. Evet. Finali de çok beğendim. Finali ayrıca. beğendin. Evet. Çok beğendim. Finalini de çok beğendim. Oyuncu arkadaşların tamamını çok beğendim. Oyuncu arkadaşım Kapıcı müthişler. abimizle Remzi Yener Kılıç, dayımız Müfit Kayacan, efsanelerim. Cemre İbüziya, Evet. Nazlı Bulyon, Okan Urun. Yani
Çok yıldızlar Öner. karması lan. Nasıl yaptınız Öner kastı? mi? Nasıl Yener. seçtiniz? Öner Ee, falan da var ama bir yerde. Yener de var. Yener de var. Kastı nasıl seçtik? Audition yaptık ya. En güzel kast seçimi odur. Değil mi? Audition yaptık. İyi fikir. Herkese audition yaptık yani. Baktık. Hazırlığı ne kadar sürdü ki oğlum bu Hatta iş? ben sana bir şey söyleyeceğim. Bana bile audition yapıldı. Bir tane bir şey duydum. Yapıldı. Doğru mu? Doğruluk payı var mı bilmiyorum ama ilk okuma provasında falan Beceremedim. beceremeyeceğini düşünmüşler. Düşünmüşler. Tolga söylemiş böyle bir şey. Ya şöyle oldu. Ben onu okudum içimden, dedim ki böyle olmadı lan falan dedim ama içimden kendime konuşuyorum böyle. Bir tirat daha okudum, böyle baş başayız Tolga'yla. Bir tirat daha okudum, böyle gerçekmiş gibi yapmaya çalışıyorum. Yani kendim gibi konuşmaya çalışıyorum ama oynamamaya da çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. O da olmadı. Tolga'ya döndüm de dedim ki oğlum ben acaba oynayamayacak mıyım lan bu rolü dedim. Tolga dedi ki ben de aynı şeyi düşünüyorum lan şu an dedim. Bartu bakılsaydı çok gülerdim ya işe. Yani evet. Çok iyi oynamışsın. Şakasını, Güzel oldu. makarası dizi. bir yana gerçekten Herkes çok çok iyi güzel oynamışsın. oynadı. Herkes çok iyi oynamış ama Yani herkes... vallahi billahi böyle çok tabii tanımakla da ben şimdi aşırı taraflı biri olduğum için Evet. bütün meselelerde hep taraflıyım. Benden olsun işi yapan ne olursa olsun ben severim, beğenirim zaten yani. Ama çok iyi tanıyor olmana rağmen falan abi öyle sahneleri öyle acayip bir yerde oynamışsın ki gerçekten. Çok iyi geldi. İşin tamamı çok iyi geldi bana yani. Vallahi ne Bana olur da devam çok et. iyi geldi lan. Bana Devam da. et. Ben de gelirim küçük bir şey oynarım. Para da istemiyorum Ya, söz. Yok para alıyoruz üste. Onu Ben istemiyorum demiştim. Onu yok söyledim. üste alıyoruz. Ha üste para veriyoruz biz size. Evet. Kebap getirsem. Şu kebaplarımı alabilir miyim ben abiler? Sen de şimdi bir şey deneyeceğiz. İki Ya tane biz şiş yeter. Bülent'le eskiden beri tanıştığımız söylenmişti. Bir kere turneye gittik. Turne yolunda da Işıl Kasapoğlu'nun evinde Cüneyt Türel ve Köksal Engür dedik ki ya hadi Işıl Kasapoğlu'na uğrayalım balık yiyelim dediler. Evet. Bir uğradık. Bize dediler ki hadi balık yanına salata yapın. Arabayı yine ben kullanıyordum. Arabayı sen kullan. Bize dediler ki salata yapın ikimize. Evet. Bir ton güzel bahçeden toplanmış salata malzemesi getirdiler filan bize. Biz böyle bütün salataları minik minik doğradık. Küçük hepsini böyle ne var ne yok hepsini doğrayıp karıştırdık. Bok gibi bir salata yaptık. Gavur Dağı yanı. çakması. Balığın yanına Evet. o ustalar balığı yerken o salataya bakıp böyle yani kendimi Yediler ama lan. yeteneksiz genç oyuncu gibi hissettiğim anlardan biriydi o. Salatadan mı? Evet. Ama biz ona Yani bakarız. yönetmen orada Türk tiyatrosunun en önemli yönetmeni, 2 tane müthiş oyuncu var ve bize bir görev veriyorlar. Biz gidip o salata öyle mi yapılır ya? 20 tane falan da Hala köpek vardı hatırlıyorum. evin içinde. Yavruları Ben vardı. hiçbir şey ışılacak. hatırlamıyorum. Sadece o utancımı hatırlıyorum. Yani Niye Işıl utandın oğlum? O Kasapoğlu kadar benden kötü bir müydü şey gerçekten istedi. ya? Kötüydü Bülent, sen hatırlamıyorsun. Fark etmedin. Sen balığın büyüsüne kapıldın. Balık çok güzeldi. Onun büyüsüne kapıldın. Balık çok güzel. Ben utancımdan o salatayı kötü yaptık diye bak yıllardır içimde o salata benim. Salatayı yaptığımızı hatırlıyorum da o kadar kötü olduğu ile ilgili bir bilgi yok bende ya. Kötüydü. Çünkü oradan da çıkıp yine araba kullandım ben. Sen çok araba kullandın. Geldik Zurra'nın zırt dediği yere. Arkadaşlar bunu bana söylemediler. Ne yapacağım ben? Bak şimdi. Ben eldivenlerimi çıkardım yapmıyorum. Tak Giyeyim. yeni eldiven tak. Eldivenden yana sıkıntı olacak oğlum öyle bir Yok prodüksiyon. evet evet. Yürü. Şunu Ya, tamam, şurada dursun şimdi. Hocam şimdi biz bunu her konuğumuza yaptırıyoruz. Yiğit Cengiz abi böyle şeyler yapmamış gördüm. Yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Çok da iyi yaptı. Hazal beceremedi. Cengiz abi yapar o kesin çalışmıştır. Hazal beceremedi. Hazal bir de böyle yemek okulu okudum dedi. Bir şey dedi falan dedi filan dedi. Beceremedi. Şimdi hocam Ben gene de şişe kebap takıyoruz. Tamam. Tamam mı? Olay şu. Ben ama bak bunların daha önce de söyledim tekrar belirtiyorum. Ben bunların genelinin bir artistlik olduğunu düşünüyorum. Ha böyle şu, Anladın mı falan. şu filan buna gerek yok diyorsun. Bence artistlik. Şimdi bak şöyle şeyler yaptırıyorlar bana. Şimdi Evet. bunun ne gibi bir faydası oluyor bunun yani? Yani Bunu buradan alıyorsun hocam. Şöyle bir. Tamam mı? bunu bilenler bilir köfte yapmak denir. Bunu buradan böyle takıyorsun. Bir 5 santimle aşağıya kaydırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Yani ne diyebilirim? Sonra da şu, Hayır filan şu diyemem. parmağı kullan. Ya sen Allah'ım yarabbim ya sinirimi bozdu diyeceğim. Şu parmağı kullanmıyor musun? Çünkü bu pis olabilir.
Bunları hiç düşünmedim ben. Gerçekten. Burada ne düşünebilirsin başka? İşte bunu böyle bak şöyle. Ben bunu ıslatıyor muyum şimdi? İşte evet. Çok abartma. 5 santim aşağı bunu alıyoruz arkadaşlar. Önce Hoppa gördün mü? ortasından mı sokacağım? Evet. Makbulü o. Bu bir yandan konuşmamız lazım. Bize konservatuvarda ne öğrettiler? İş yaparken değil mi? Konuşacaksın, yorumlayacaksın. Şimdi bak şöyle bir hal aldırıyorsun buna. Tamam mı? Yukarıdan 5 santim boşluk ve bunu böyle küçük aşağıya doğru yayıyorsun baba. Ben konuşacaksın dedin ya. Şu anda zırvalıyorum. Yaptığını anlatıyorsun. Evet oğlum. Başka bir şeyden bahsetme. Ya konservatuvar. Okulda en sevdiğin hoca. Lale Hoca vardı, hatırlar mısın? Bizim şeye girerdi. Lale Hoca neye giriyoruz? Evet, solfeje giriyoruz. Lale yüzü güldü. Evet. Ben çok özledim onu. Tijan Par, Suat Özturna, Mehmet Birkiye ile zaten uzun yıllar çalışmaya da devam Mehmet ettik. Hoca, aynen. Sen sonra Aksanat'a falan da gittin ama. Ben Aksanat'a falan da hemen götüm kalktığı için Kenter Tiyatrosu'nu bırakıp başka tiyatrolara gittim. Oyun atölyesine gittim. Orada Kemal Aydoğan kovdu beni. Kovmadı da kovmaktan beter etti. İyi ki de öyle olmuş. Sonra şeye gittim. Aksanat'a gittim. Mehmet Ergen'le çalışmaya devam ettim. Yaptım yani tiyatro. 12 Yavuz sene Turgul'la yaptım. ilgili ne düşünüyorsun? Yavuz Turgul büyük hoca. Evet. Dizimde biraz ondan bahsettim. Ondan sırıtıyorsun galiba. Yavuz Turgul sert bir yönetmen. Evet. Ama var ya benimki çok kötü oldu lan. Yok gayet iyi oldu. Bence seninki daha iyi yayıldı. Yavuz Turgul sert bir ekol ama özlüyorum. O sertliğine de hak veriyorum. Yani öyle olmak isterdim. Her Vallahi şey sinirlenmek falan çok eğlenceli. Gerçekten mi? Yok. İstemez öyle şey. Yağmur da ne yağdı be? Ha? Bereketinle geldin lan Bartu. Evet. Vallahi billahi. Bereketimle geldim ve bu iş bakalım. Kebabınla gidersin. Gidelim. Vay anasını. Biraz daha ıslat bak. Bu çapak çapak oluyor ya, ıslatma böyle Ha. içine. Anladın mı? Mesele bu oğlum. Biraz biz Tamam. yıllarımızı verdik. Ben Ama bu parmağı hatırlıyorum kullanmayacaksın. Üsküdar'da. Aa evet. Bak anladın mı? Unuttum. Ne oluyordu bunu kullanınca? Bunu koy, Günah. pis olabilir. Pis olabilir. O yüzden. Bir şey diyeceğim. Sen eskiden benim tavuklarıma laf ettin ama tavuk kanatta bir numaraydı. Üsküdar'daki terasta. Mangal baba derlerdi bana. Ezanlar içinde tavuk kanatlar pişerdi. Evet. Onu hatırlıyorum. Tavuk kanatla beslendim lan ben. Biz tavukla Evet. beslendik. Ondan mı acaba kafamız bu kadar Çalışıyor. çalışıyor mu, gitti mi acaba? Yani tavuğun içinde çok fazla şey var diyorlar ya, o yüzden diyorum. Biz çok yedik ya. Ben çok tavuk yedim yani. Tavuktan ölünüyorsa ben net ölürüm. Hala yiyor musun? Hala seviyorum salak gibi ya. Benim o tavuk mevzu şeyden geliyor mu? Ben eti bırakmıştım çocukken. Kurban Bayramı travmam vardı bir. Sonra yavaş yavaş tavuk yedirdiler bana falan filan, öyle salak bir şey. Şimdi et yiyorsun ama. Bayılıyorum, hayvan severim. Hayvan severlere büyük müjde. Ette %50 indirim. Bizi dövdüreceksin ya. Manyak mısın? Ben söyleme şöyle şeyler. Bunları kesmeyeceğiz de biliyorsun değil mi? Başını belaya sokuyorsun. Kebaplar olup Tamam, pişecek kesme birazdan. canım Yiyeceğiz bunları. Benimkini kim yiyecek? Sen yiyeceksin. Tamam, okey. Ya da değişip yeriz. Abiler buyurun. Küçük pişirebiliriz. Artık eldivenleri. Onu kaldırayım mı yoksa Bunu oynayacak mısın? Ben artık bunu eldivenle çıkarmak istiyorum. Çıkarttık. Eldiven işi bitti. Tamam. Salatalarımız piştikten sonra İçine bunları atacağız. gömeceğiz. Yapacağız. Lavaşımıza saracağız. Tamam. Sonrasında yiyeceğiz kısmetse. Kaç dakika daha konuşmak zorundayız? Yok, kaç dakikası falan yok. Artık istersen muhabbet Dizimden benim çok için- bahsedeceğiz dedik. Hiç de bahsetmedik. Dizimden Falan. Çok ama- iyi falan dedin. Evet, çok iyi dedim ama diziden zaten çok bahsedelim istiyorum. Oğlum, konudan konuya atlayan sensin. Tamam, benim doğru. Aklı gidik olan sensin. Evet. Ben yoksa Doğru. diziden bence bahsedelim. Hatta bence diziden şu minvalde bahsetmek gerektiğine inanıyorum. Yeni oyuncu arkadaşlarla ilgili olarak. Olur. Yani her biri birbirinden kıymetli. Audition yaptık, seçtik diyorsun. Evet. Şimdi bu adamlar nerede, ne yapıyorlarla ilgili bir şey duyur. Bizi çünkü birazcık... Benim bildiğim hiçbir şey yok hiçbiriyle ilgili. Eyvallah. O zaman... Hayır ya. Nazlı Bulum oyun atölyesinde oynuyor. Kral Lear'da oynuyor. Evet. Aşırı fiyakalı bir rolde. Çok iyi de oynuyor. çok yetenekli zaten. Okan Biriken de Okan biliyor gibi yapacağım yaptığın işleri ama bilmiyorum yani, ama ya Okan'ın da çok iyi işleri var. Okan hangisi? Erdi mi?
Okan Mercimek. Mercimek tamam eyvallah. Evet o da çok hakikaten çok iyiydi ya. Sonra Erdi'yi çok sevdim. Müfit abi zaten, ya Müfit abiyi anlatmak için bence buraya fenomen. çağır Müfit abiyi. Çağırayım gelir mi? Kesin. Aracı Koşarak olsana. gelir. Birazdan gelir çağırsak. Gerçekten Tabii bilsem ki. bu gece çağırırdık. Ferdi abi Evet, peki doğru onu diyorsun. Müfit çağırsak abi. Müfit abi, Ferdi abi nereden geldi? Tayfur filan herhalde. Öyle mi? Yani başka Bunu Ferdi keseriz. var mı? Onu kes. Müfit abi gelir mi lan hakikaten? Müfit abi kesin gelir. Çağıralım gelir. Sen çıtlatsana. Ben çok isterim misafir etmek. Tamam olur. Alo. Alo Müfit abi. Ya bu siyah eldivenlerle ilgili bir sıkıntı olmayacaksa. Şimdi seninle ilgili harika bir şaka geldi aklıma. Ne? Sen Süheyl olan mıydın, Behzat olan mıydın? Ya Hangisiydin? Bülent geçen gün Instagram'da biri mesaj atmış bana ve şey okudum. Behzat Uygur Junior. Ne demek Ya o? Behzat Uygur bana mesaj attı zaten. Herhalde oğlu bilmiyorum. Buradan çok selam. Mesaj atmış diziyle ilgili. Aa, seyrediyordur, takip ediyordur. Herhalde. Gelip Bizim şu- anımız neydi? Sen Uygur. sürekli kötü bir şaka yapıldığında sen Süheyl olan mıydın, Behzat olan mıydın derdin. Hep insanın hevesini kursağına tıkardın. Bir şaka yaptın. Sonra ama sen bir Süheyl Uygur'la konuşurken telefonu bana mı vermiştin? Evet. Bir şey Beni olmuştu. bir yerden bir aradılar. Alp Kırşen'le bir yerde oturuyorlardı da Alp beni aramıştı. Beraberiz demişti, aldı, ben de sana vermiştim telefonu, evet doğru. Ulan biz neler ne biçim bir hayatımız varmış bizim. Biz Ben insan mesela mıymışız aslında. Tüyrünü anılarından Engin abinin zehirlendiği ve sahnede kusmak zorunda kaldığı oyunu hatırlıyorum. Ay, ama o mesela o bir ritüeldir ya. Engin hemen hemen her oyunda bir zehirlenip kusar Ya ya. ben de şey olurdum da sahnede artık yani böyle lafını söyleyip çöp kutusuna böyle "Aa!" diye kutup hiçbir şey olmamış gibi davrandığı şeyleri hatırlıyorum. Allah'ım ne güldüm ya. Bartu her bölüm gelsene. Vallahi yok gelemem de. Gel be. Köksal abi bana şey yapmıştı onu hatırlıyorum. Ben bir gün lafımı unuttum Köksal abinin karşısında. Böyle baktı bana böyle vurdu. Hatırlayınca beni çağır dedi ve gitti. Sahneden çıktığını hatırlıyorum. Köksal abiye de selam. Göksal abi. Eminim YouTube seyrediyordur Köksal abi her Evet gün. kesinlikle seyrediyorum. Bütün videoları izliyordur hiç kaçırmadan. Müfit abi diziye dönersem müthiş oyunculuklar var. Cemre, Okan, Evet. Nazlı, Yener, Müfit abi, Cem Zeynel. Ya hepimiz çok iyiyiz ya. Evet dizide. evet iş gerçekten çok iyi. Hiç tevazu gerektiren bir durum yok ortada. Bence de çok iyi yani. Blue TV'de eksik olmasın. Buradan da sonsuz destekliyoruz kendilerini. İyi ki var o kanal yani. Evet. Ben çok seviyorum orayı. Evet. Yaptıkları bütün işleri yani 01 Adana bilmem hep böyle ekstra ve marjinal şeyleri tercih edip bu cesareti gösteriyorlar. Bu memlekette bayılıyorum adamlara o yüzden. İyi ki Evet, varlar ben de. gerçekten. Bunları ben söylediğim gibi şey yapabilir misiniz Blue TV'ciler? Sarp, Doğan. Aynı şeyleri düşünüyorum. Evet. Ben Ben Bartu'nun yani gerçekten iyi kafasıymışım. ki varlar. Hayallerim gerçek oldu diyebilirim. Aynen. Yani Aynen. hiç Çok böyle- da iyi olmuş. Hatta yani boku bile çıktı yani. Hayalimin daha iyisi falan oldu sayesinde. Süper. Süper. Başka yeni bir şey var mı ufukta? Görünen şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu olacak, buna hazırlanıyorum falan gibi bir şey var mı? öyle çok şey yapmak istemiyorum ya. Tekirdağ'dayız. Aralık'ta Yeni bir proje falan var mı lan? Dizi devam edecek mi? Film beni uyuz etme, bir şey soruyorum. ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim menajerim dizideki gibi Şermin. Ve O da ya Şermin de vallahi helal olsun oğlum çok güzel. Şermin'i o arkadaş da harika oynamış. Bu arada. Sesin evet hep sesinden Evet. bahsetmeyi unuttum. O Çok yüzden iyi az- oynamış. Sesin evet. Çok iyi oynamış Mükemmel. ama Şermin'in çok de iyi. buna çanak tutma mizaha fırsat vermiş olması büyük bir büyüklük ya. Necati abi Helal zaten olsun. şey dedi, oğlum dedi şey Şermin'le gittik. Şermin'e dedi ki ya bu senin hakkında atıp tutuyor dizide bunların ne kadarı doğru dedi. Yok Necati abi %80'i doğru bunların dedi. Selam sevgili YouTube seyredenleri. Bugünkü konuğum Bülent Şakrak. Merhaba. Bülent okulda başarılı. Ulan biz ikimiz de okuldaki öğrenciler, ben İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencileri merak ediyorum şimdiki nasıl durum. Hiçbir haberin var mı? Hiç haberim yok. Benim de vallahi. hiç haberim yok. Evim de Harun çok abi yakın. bile gitmiş oğlum okuldan. Biz okula artık. Ben onları bilmiyordum. Onlar senin adamların. Harun abi sen nasıl bilmiyorsun ya? Ya biliyorum da yani Saçmalama. merhabam vardı. Ha. Kapı, Harun abi Ünsal
Ünsal vardı. Onlar gittiler işte hepsi. Gitsinler. Okula tabii çok uzun süredir. Hocaları değildi. Allah aşkına kapıda duran adamı anlatıyorsun bana ya. Okul nasıl diyorum, Harun abi gitmiş diyorsun bana abi ya. Allah Allah. Harun personel müdürüydü lan öyle mi? Personel Öğrenci müdürü. babasıdır. Çok önemli adamdı yani. Öyle. Ama hocalarımızdan da kimse kalmadı. Yani Suat Hoca devam ediyor mu bilmiyorum. Suat Hoca ediyor galiba. Devam ediyor ama Mehmet Hoca falan yok artık. Evet hocam. Bir sürü hocamız yok yani şimdi. Öğrenciler ve umutlarından merak ediyorum ben. Ne haldeler acaba? Biz o zaman okuldayken böyle ne bileyim bir dizi gelse para falan bir şey olsun. Hadi güzel tiyatro yaparız falan. O zaman çok tiyatro da yoktu biz okulda okurken. Ben hatırlıyorum bir tane röportaj vermişim. Tiyatronun genç yıldızları diye bizi toplamışlar. Sen yoksun. Bana şey diye vardı. bana şey diye sormuşlar işte tiyatrosu Türkiye'nin sıkıntısı ne oyunculukla ilgili falan diye. Ben de şey diye cevap vermişim ya yazar yok. Günümüz gençlerinin derdini anlatan bir şey falan yok diye böyle 2006'da falan cevaplar vermişim. Onu 2018'de ben kendim artık kuşağımın dertlerini anlatmak için ben yazmaya başlamışım düşün. Evet çok iyi anlattın. Neyse şeyi anlatacağım. Senden bu Bizim zamanımızda o zaman Türk tiyatrosu da şeydeydi yani biraz bir duraklama dönemindeydi. Geçmişin gölgesindeydi. Yazarlar yoktu, genç gruplar yoktu falan. Ama şimdi mesela o çok çeşitli bir yelpaze var. Evet. Kendi işlerini yapan gençler çok fazla var filan. Tiyatrolar kurmaya başladılar. Çok cesur çocuklar var artık. Evet. Cesaretli yani davranıyorlar. bizden daha umutlulardır herhalde. Evet, evet. Aslında başta yaptığımız sohbet gibi canım çok uzun bir süre ben şimdi yaptığım şeyleri yapmaya cesaret edemedim yani. Hani bu tür projeler daha önce de deneyebilirdik. YouTube 1000 yıldır var mı memlekette de ama aklımıza gelmedi. Ya da işte bunlara kafa yoracak işte oyun yazmak fikri aklıma gelmedi. Film yazmak fikri aklıma gelmedi. Yani Evet. gelmedi de demeyeyim de oralarda değildi kafalar Değildi, işte yani. evet. Daha kolaydı belki. Daha çok dizi yapılıyordu falan. Bilmiyorum ki. Tam onun da adını koyamıyorum şu anda ama işte neyse çok yaşlanmadan yine istediğimiz yerdeyiz galiba. Evet. Keyifli gidiyor. Kebap yapıyoruz. Kebap yapıyoruz. Kebaptayız be. Kebap be. Neyse, Başka ben söyleyeceğim bir okul şey yok. arkadaşlarımızı dert ettim. Genç arkadaşları. Buradan Bülent'le söz veriyoruz size. Evet okul açıyoruz değil mi? Okumayın, limon satın. Çocuklar. Limonu gösterseydin. çok Limon şey olur. satın. Göstermeci Bak bir bak şimdi oyunculuk havada. var. Beni çok güldürdün. Allah da seni güldürsün. Yani Bartucuğum. zaten. Limonu da çok iyi kestin lan çapraz. Tabii oğlum. Vay anasını. Bu parmağı kullanmaya Bundan sonraki konuğun kim olacak? Bir fikrin Bundan var mı? sonraki var. Bundan sonraki Artık konuyla beraber ilgili tiyatro var. yaptın, tanıdığın, bildiğin insanları çağırma Bülent. Oğlum olur mu lan? Tam Ters tersine. köşe. Hayır arkadaşlarımla muhabbet etmek için yapıyorum Ha. bu programı. Tam tersine. Yani tanımadığım, bilmediğim insanlardan da Ben misafirlerim Müftü olacak abi tabii ki. yollayacağım buraya. Evet evet istiyorum ben de çok. Tamam. Yani ama huyumuz gereği bir sonraki bölümün konuğunu söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Evet. Ha, Şimdi bana sen de- soruyormayı biliyorsun. Önündeki projeler Aynı şey. neler yapacak? İyi ki geldin derken sana küçük bir armağanımız var. Yani Urfa. senin adına Urfa Adana kebap. Senin adına İnşallah yaptığımız euro filandır. çok küçücük bir şeyimiz var abi. Bu Tohum Otizm Yaşasın. Derneği'ne gelen konu Benim adıma bir bağış mı yapıldı? yaptık evet. Yaşasın. Senin adına bir Çok yapsaydınız. çok yaptık. Tamam çok iyi. Emin Buradan ol, ona mı bakacağım? Rakamı söylemiyoruz. Ona bakma. Ya Bak. bak sen sonra bak. Biz rakam Dur söylemiyoruz. ben şöyle yapayım o zaman. Gerizekalı. Onun içindeymiş gibi para niye davranıyor? Hayır yani rakam mı yazıyormuş ve ona bakıyormuş gibi. Ben de bilmiyorum. Kağıda bakayım. Sayın Bartu Küçük Çağlayan sizin adınıza of neler yaptık çok mutlu olan insanlar var. Şahane. Ve orada Mustafa adında bir kardeşimiz var. Gene oradan otizmli bir arkadaşımız. Evet. Ama kendisi bir girişimci olmuş. Bir takım ürünler tasarlıyor. Biz onu daha sonraki programımızda arkadaşı da işleyeceğiz ama bu bağışı senin adına oraya yaptığımız için onun yaptığı bu ürünlerden de sana küçük birer hediye gönderdiler. Çok teşekkür ederim. Bunlar da senin. Evinin bir köşesinde bulunsun. Bunu göstereceğim o zaman. Evet, Bunu gösterebiliyor muyum yani? Evet evet. Mustafa Birdal çok teşekkür ederim. Mustafa Birdal'ın kendi el emeği, göz nuru işleri bunlar. Mükemmel. Sana da bir hediyesi geldi. Teşekkür ederim. Sen de bize gelip bütün bunlara fırsat olduğun için, Oldum. fırsat verdiğin için binlerce teşekkürler. İyi ki Aynen. geldin. Sağ ol Canımsın. Berat. Gel bir de öpeyim seni. Bana kuru sıkı silah sıktığın gün için seni Ayrıca affediyorum teşekkür Bülent. ederim. Tamam barıştık. Burada bu barış imzalanmış oldu.
İyi ki geldin. Mahsun'la Özcan gibi yıllar sonra Bir araya geldik. barışan bu büyük ikili. Pisleşmeye devam ediyor. 40 sene sonra da bitirmeyeceğim ben bu programı. Bülent. Senin vaktin varsa tamam da oğlum benim çocuğum var lan evde. Tamam gidelim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim YouTube'a bu fırsatı verdiğin için. Tezgaha geldik. Tezgaha geldi.